Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol kazançlar. Bu dersimizin eğitim konusu sevgili dostlar. Anakart üzerinde bulunan butonlardan bahsedeceğiz. Genellikle Samsung serilerinde bulunan telefonların içeride şu şekil butonları var arkadaşlar. Power butonu. Burada da gördüğünüz ses açma kısma butonu. Bazen bunlar peş peşe olabilir, yan yana ayrı ayrı da olabilirler. Bu butonlar zamanla basa basa aşınır ve bu butonların değişiminin yapılması gerekir. Şimdiki ders konumuz ise bu buton arkadaşlar. Buton değişiminden bahsedeceğiz. Daha önceki videoda da film üzerindeki buton değişimini görmüştük. Şimdi ise anakart üzerindekini de görelim sevgili dostlar. Genetik yapısına bir bakalım şöyle bir. Gördüğünüz üzere 3 tane bacağı var. Yanlarda 2 tane. Şöyle 2 tane bacağı, ortada da bir bacağı var arkadaşlar. Lehimle tutuyor. Arka tarafta yine 2 tane daha bacak var sevgili dostlar. Bunu kolayca bozuk olduğunu farz edelim. Isıtarak sökeceğiz. Alacağız. Yerine diğer bir ıskartadan aynı butondan alıp montajını yapacağız ve böylelikle hangi buton arızalı ise power, ses, açma kısmı o butonu değiştirmiş ve tedavi etmiş olacağız arkadaşlar. Malzememizin bozuk olduğunu farz edelim. Diğerinden de aldığımızı farz edelim. Hepsini tek anakart üzerinde göstereceğim. Plastik bir yapısı var. Dışında metal bir yapısı var. Haliyle erime şansı var arkadaşlar. Bunu eritmeden sökmek için 2 yöntem var. Bir, üstten ısıtarak sökebilirsin. Erime şansı olan ve zor olan kısım. Aynı zamanda da alttan durum müsait ise arka tarafında boşluk varsa masanın kenarına, örneğin şu butonu sökeceğiz diyelim. Şu alttan masanın kenarına koyarak sıcak havayı verdiğimizde 380 civarında butona da çarptırmadan yukarı doğru söküp alabiliriz. Ama takarken yine her halükarda üstten takmamız gerekiyor. Ama ben size işin zor yoldan, yani zor şartlara alışık olmalıyız ki her halükarda biz bu anakart tamirlerinde işin içine girip çıkabilelim. Tamam mı sevgili dostlar? Görelim. Anakartı aldım ameliyata. Şuraya geldim. Bakacağım. İlk önce butonu sökeceksem önün arkasına bakmam gerekiyor sevgili dostlar. Anakart tutucuya tutturarak yapın bu tür çalışmalarınızı. Ben ıskarta olduğu için şu an yerde yapıyorum. Bunlar yerde, üstten ısının için yerde de bunlar da kayar, dağılır arkadaşlar. Buradaki komponentler dağılmaması için siz bunları genellikle anakart tutucuda yapın. Yapmıyorsanız da dikkat edin. Arka tarafında bir şey var mı? Ben şu an orayla ilgilenmiyorum. Anlatmak istediğimi anlatmak için hedefimde bu butonumuz. Bir tanesini göstereceğim. Üçünü de değiştirirsek aynı şeyi yapıyorsun. O yüzden şu örnek butonla dersimize başlayalım sevgili dostlar. Sıcak havamızı çalıştıralım. Havyalarımızı çalıştıralım. Sivri uçlu veya balta uçlu her ikisini de çalıştıracağız. Aynı şekilde sıcak havamızda kaç derece olsun? 350-60 derece, 350-360 derecede ayarlayalım sevgili dostlar. Çünkü lehimlerimiz, sıcaklığımız ortalama o civarda. Yani lehimler o şekilde genel anlamda eriyor sevgili dostlar. Devam edelim. Hazırız. Yapacağımız işlemi söylemiştim. Sıcak havamı aldım. Zor yoldan yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Sıcak hava ve lehimin gireceği yere flaksımızı konduruyoruz. Peki ben burada rüzgar hızını kaç yaptım? 2,5 şu anda. Fazla değil. Buradaki olayımız, yani üstten sökme olayını nasıl yapacağım? Şöyle cımbızımı da aldım elime, göstereyim. Bunun uç ve plastik kısmına havayı çarptırmamaya dikkat edeceğim. Ve zemini ısıtmaya çalışacağım. Yani şöyle yapalım. Etrafını ısıtacağım. Tamam mı? Rüzgarın fazla değil. 2-2,5 seviyesinde. Şu an 2'ye çektim. Şöyle bak. Kenardaki alanı ısıtıyorum. Tamam mı? Şuradan da tutup alacağım lehim eridiğinde. Öyle düşün. Geldim. Hem plastik butonum erimiyor. Zemin ısındığı için ise butonu bize teslim edecek. Teslim alacak. Görelim. Hop aldım. Gördün mü? Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Orayı temizlemem gerekiyor normal şartlarda. Sonra kendi lehimime geçmem gerekiyor. Düzlemem gerekiyor. Tamam mı?
kalsın. Ben size daha önce bu konuları anlattım. Sizin yapmanız gerekiyor sevgili dostlar. Şöyle kendi lehimi geçtiğimi farz edelim. Tamam mı? Düzlüyorum sadece şu anda. Bak. Eğer burada flux yetersiz olsa buradaki şu ışığı da biraz kısalım. Lehim bak eğri büğrü çıkıyor. Görüyor musun? Kurşun dökmüş gibi. Şöyle yapalım. İşte burada flux bunun tatlı bir yumuşak halde olmasını sağlıyor. Yapalım ve görelim. Şöyle geldim. Bak gördün mü? Şurada delikler var arkadaşlar. Temizleyelim görelim. Bu sefer göstermek istiyorum burayı. Burayı görmenizde fayda var. Önce bir paspas çekelim. Yani balta uçlu havyamız ve temizlik telimiz ile orada temizlik operasyonu yapalım. Geldim. Ne yapacağız? Görelim hemen. Flux dökeceğiz telimize ve zemine. Telimizin emmesi için flux dökmekte fayda var sevgili dostlar. Balta uçlu havyamın sıcaklığı ise 360 derece. Kenarında böyle çıkıntılar olursa şeyimizin, telinizin düzeltin arkadaşlar. Kenarda komponentleri sıyırıp şey yapmasın. Sıyırıp gelmesin. Anakartımın üzerine de bir ağırlık koyayım. Oynamasın. Tamamdır. Şöyle hazırız. Alan müsait. Havyamın ısınmasını beklemedik. Bekleyelim. Görüntüyü de daha netleyelim. Şu an emiyor. Oradaki lehimleri emiyor. Gördün mü? Bak delik vardı. O deliğe bizim butonumuzun ayakları giriş yapıyor sevgili dostlar. Tamam mı? Şöyle yapalım. Telimiz de oldu tabii ki. Telimizi temiz keselim. Temiz kısmı kalsın. Kesiyoruz. Kestik. Hazırız. Ve operasyona devam edelim. Görüntü birazdan netlemek istiyorum. Sizler de gayet net görüyorsunuz. Şimdi hem fabrikasyon lehiminden kurtuluyoruz. Tamam mı? O içinde lehim kalıyor. Tamam mı? Kalsın sorun değil. Şurayı da düzleyelim. Tertemiz yaptık. Havyanın sıcaklığını biraz artırıyorum. 380 dereceye çıktı. O sıcaklıkla oradaki lehimi, çukurluktaki lehimi almayı planlıyorum. Almak zorunda mısın? Hayır değilsin. Sıcağı verince zaten oradaki lehim de eriyecek esasen. Alsan da olur, almasan da olur. Şimdi oraya kendi lehimimizi geçelim. Bu sefer 138 derece olan lehimle, sıvı lehimle havyamı batırıyorum sevgili dostlar. Gelelim. Şuralara lehim geçiyorum. Bak yine geçiyorum. Sorun yok. Şu an aşırı fazla. Tamam mı? Hafiften birazını alalım. Nasıl alabilirim? Şöyle bir hareket yapacağım. Yandan biraz değdim, bıraktım. Biraz şuna değeyim, bırakayım. Birazcık kalsın. Biraz da şuradakileri alalım. Tamam mı? Az bir şey bırakıyorum. Bak dikkat et. Tamam. Bir miktar kaldı, değil mi? Ama eğri büğrü duruyor. Şimdi onu ne yapacağız? Sıcak havayı vereceğiz. Yakışıklı ve düzgün bir şekilde makyaj yapmış olacağız aslında. Rüzgarı 0 seviyesine çektim. Şimdi şöyle sıcak havamı getirdim. Tamam mı? Getirdim. İstersen butona getirip buraya löp diye oturtturabilirim. Öyle de yapabilirim. Butonu koyup yandan ısıtıp sindire sindire de çökmesini sağlayabilirim. Zevk, direksiyonda kim varsa senin şu anda ben butonumun özelliklerini size yakından gösterelim. Yani sizin de karşınıza gelecek. Mutlaka öğrenmen gerekiyor. Bak butonun kenarında ayakları var. O çukur deliklere bunlar giriyor. Haliyle butonun orada sağlam durmasını sağlıyor. Ve fazla sıkarsanız cımbızı buton kaçabilir. Az sıkarsanız da düşebilir. Ne eksik ne fazla olacak. Gelelim. Görüntüyü alalım. Kadraja getirelim. Çalışma yapacağımız yeri. Şöyle. Orada siyah böyle flux yanık şeklinde görürseniz temizlik yapın. Temiz çalışalım. Temiz yaptığınız şeyi de temiz görelim ki
keyif alalım. Temizleyelim. Şu an pırıl pırıl. Görüyorsun aha. Ne yapacağım? Butonu tutacağım. Oraya konduracağım. Biraz bir temiz flux verelim. Şöyle. Gördüğün gibi. Butonu tutarak koyacağım arkadaşlar. Ve butona sıcak havamı çarptırmayacağım. Dikkat etmem gereken şey o. Erimemesi gerekiyor. Yani kenarları ısıtacağız. Orayı ısıtacağız. Kenardan da oranın soğumasına izin vermeyeceğiz. Amacımız bu şekilde. 365 derece şu anda. İlk önce erimesini sağlıyorum. Gördün. Hepsi eridi. Şimdi kenardan bölgeyi ısıtıyorum. Tamam bak. Şöyle. Butona zaten değmiyorum. Tamam mı? Bak yerine yerleşti. Gördün mü? Artık deliğin içinde. Ve çıktım dışarı. Havayı çektim yani. Donacak artık. Başka çaresi yok. Şu anda işimizi yaptık. Operasyon başarılı. Tinerle de yıkayalım. Yıkamadan önce şöyle bir sepeleyelim tinerimizi. Artık burayı cillop gibi yıkadın. Ve butonumuz şu anda görevine hazır. Yeni butonumuz görevine hazır arkadaşlar. Gram zarar görmedi. Gördüğünüz gibi. Bak tık tık çalışıyor. Gördün? Bak. Tamamdır. Buton değişimi biri de binde bir bu şekilde yapabilirsin. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.